Merhaba, bugün sizlerle birlikte tarihin tozlu sayfalarıyla efsanelerin fısıltıları arasına sıkışık kalmış birinin gerçekten de çok gizemli bir ismin peşine düşüyoruz. İşte bu kişi, bilgeliğiyle koskoca Roma İmparatorluğunu etkilemiş ama kim olduğu hala tam bir sır olan Anadolulu düşünür, Tiyanalı Apollonius. Bu sorunun cevabını bulabilmek için zamanın epey bir gerisine gitmemiz gerekiyor. Neredeyse 2000 yıl öncesine, her şeyin başladığı o topraklara. Yolculuğumuz, antik Kapadokya'nın o mistik coğrafyasında başlıyor. İşte burası, Tiana, Apollonius'un dünyaya geldiği yer. Burayı sadece basit bir şehir sanmayın. O dönemde burası önemli bir ticaret merkezi, farklı felsefelerin, farklı inançların bir araya geldiği, hatta Roma İmparatoru Hadrianus'un bile ziyaret ettiği bir fikirler kavşağı adeta. Yani Apollonius öyle sadece kendi bölgesinde tanınan biri değildi. Şöhreti Anadolu'nun sınırlarını çoktan aşmış, gücün merkezi olan Roma'ya kadar ulaşmıştı. Peki ama bu etkiyi yaratan felsefi altyapısı nasıl oluştu? Apollonius efsanesinin kökeninde aslında varoluşun sırlarını çözmeye adanmış hiç bitmeyen bir hakikat arayışı var. Eğitimi, döneminin büyük felsefi okullarında, yani Platonculuk ve Stoacılık gibi ekollerde başlamıştı. Ama Apollonius için bu geleneksel yollar ruhunun en derinindeki sorulara tam olarak cevap veremiyordu. O, bilginin kendisinden daha fazlasını, bir bilgelik arıyordu. Ve aradığı şeye ulaşmak için gerçekten de çok radikal bir yol seçti. Mirasını reddetti, dünyevi her şeyden elini eteğini çekti. Çünkü ona göre ruhu özgürleştirecek ve hakikate ulaştıracak tek şey bedenin arzuları üzerinde kurulacak mutlak bir egemenlikti. Apollonius'un bu bilgelik arayışı tabii ki Greko-Romen dünyasıyla sınırlı kalmadı. Onu doğunun kadim sırlarına doğru destansı bir yolculuğa çıkardı. Yunanistan'ın felsefe okullarından Mısır'ın mistik tapınaklarına kadar sayısız yeri gezdi. Ama ruhunu asıl dönüştürecek o bilgelikle karşılaşacağı yer Hindistan'dı. İşte Hindistan'da aradığı o ruhsal derinliği Brahmanların felsefesinde buldu. Onların evrenle, etikle ve maneviyatla kurduğu o derin bağ, Apollonius'un kendi felsefesini sonsuza kadar değiştirecekti. Apollonius'un yaptığı en ilginç şeylerden biri de buydu aslında. Doğu ile Batı arasında adeta felsefi bir köprü kurdu. Hayvanlara saygı, mistisizm gibi kavramları alıp Greko-Romen düşünce dünyasına taşıdı ve ortaya bambaşka, benzersiz bir sentez çıkardı. Ama işte tam da bu noktada resim biraz karmaşıklaşıyor. İnsan Apollonosius ile efsane Apollonos arasındaki çizgi iyice bulanıklaşmaya başlıyor. Şöyle düşünün, onun hakkında bildiğimiz neredeyse her şey ölümünden 100 yıl sonra bizzat Roma İmparatorçasının emriyle yazılmış bir biyografiden geliyor. Haliyle insan sormadan edemiyor. Okuduklarımızın ne kadarı gerçek, ne kadarı imparatorluğun yaratmak istediği bir imaj. Bu yüzden de tarih onu iki farklı şekilde hatırlıyor. Bir yanda imparatorların saygıyla önünde eğildiği kutsal bir bilge, diğer yandaysa bazı çağdaşlarının sahtekarlıkla suçladığı, şarlatan dediği biri. Ona duyulan bu derin bağlılığın en net kanıtlarından biri de bugün Adana'da bulunan bu yazıt. Düşünsenize, yazıt onu cennetten gönderilmiş bir bilge olarak tanımlıyor. Bu da demek oluyor ki onu artık neredeyse ilahi bir varlık olarak görüyorlardı. Peki, bu kadar gizemli, bu kadar çelişkili bir figürü biz bugün nasıl anlamalıyız? Bıraktığı miras o kadar güçlü ki, bakın Hristiyanlığın yükselişinden yüzyıllar sonra bile bir keşiş çıkıp bu pagan bilge için imparatorluğun en dikkat çeken şahsiyetiydi diyebiliyor. Belki de Apollonus'un hikayesinde asıl önemli olan tarihi gerçeklerden çok, insanın çağlar boyunca hiç bitmeyen o bilgelik ve aşkınlık arayışıdır. Yani Apollonus bir insandan çok bir ideale dönüşmüştür. Belki de Apollonius'un bize bıraktığı en büyük miras, verdiği cevaplar değil. Asıl miras, onun bu gizemli hikayesinin hepimizin zihninde uyandırdığı o ölümsüz sorular. Hakikat dediğimiz şey nedir? Ve biz onu nerede aramalıyız?